Merhaba sevgili Kanal Avrupa izleyenleri. Sağlık Türkiye'de başlıyor. Yine çok kıymetli bir diş hekimi uzmanı bugün bizlerle beraber. Nispetiye Dent kurucu ortağı, diş hekimi ve protez uzmanı Ece Tatar Sidal bizlerle beraber stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece Hanım, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hocam, estetik gülüş tasarımı konusuna ilgi neden bu kadar arttı diye konuya girmek istiyorum. Memnuniyetle. Aslında ben konuyu şöyle açıklamayı seviyorum. Çağlar öncesinde insanların estetik beklentisi vardı. Her zaman insanlar estetik bir şey yaptırmak istediler. Ancak günümüzün teknolojisiyle artık ulaşılabilir bir hale geldi. Çok daha kolay, çok daha kısa sürede istenilen şeyleri elde edebiliyoruz. Bu durum hem diş hekimliğinde, hem saç hekiminde, hem plastik cerrahide çıtayı çok daha yükseltti. Yani teknoloji bize kolaylık, imkan sağlıyor. Biz de böylece daha fazla isteklerde bulunuyoruz. Gülüş tasarım dediğimiz şey de yüzün, gülmenin en önemli parçası. Bu nedenle gülüş tasarımının ilginin çok arttığını düşünüyorum. Evet, çok da zor bir çalışma aslında. Yani hani herkesin böyle çok güzel bir gülüşü yok. Yani o dudak yapısını, ağız yapısını, diş yapısını oturtmak da çok uzmanlık isteyen bir şey olsa gerek. Çok teşekkür ederim. Böyle anlayışlı bakmanız çok hoşuma gidiyor. Çünkü şöyle bir inanış var. Herkese standart bir şey yapıldığı, şablon, sadece bazen materyali soruyorlar. Zirkon mu, lamina mı, bu şekilde mi? Aslında materyalden çok orada bir karşıyı anlamak, ona göre bir tasarım yapmak, ona göre el işçiliğiyle, zanaatla harika bir şey ortaya çıkarmak lazım. Kesinlikle. Yani bizler karşımıza gelen kişinin öncelikle yaşına, cinsiyetine, hatta statüsüne, konumuna, hayattan ne beklediğine bakarak ona bir tasarım yapıp sunmayı tercih ediyoruz. Onu iyi anladığımızı düşünerek ona uygun bir tasarımı kendisine sunmayı tercih ediyoruz. Evet. Peki laminaların altındaki dişler çürür mü? Ben de bunu çok merak ediyorum. Lamineye geçecek olursak, hani lamineler düşer mi? Hani kırılır mı? Zaten bunlar hani herkesin merak ettiği şeyler. Bir de mesela piyasalarda farklı fiyatlar, hani çok değişik fiyatlar görüyorum. Bunu neye göre değerlendiriyor fiyatlandırmaları? Ben ilk önce fiyatlandırmadan başlayayım izin verirseniz. Evet. Sonra da sağlık açısından laminanın ne gibi avantajları olduğunu anlatmak isterim. Fiyatlandırma aslında gerçekten çok farklı. Bir restoran da sizden 10 lira alabilir, 3 lira alabilir. Her şey değişiyor. Ancak ben kendi yaptığım işten şunu söyleyebilirim ki bizler öncelikle karşımızdaki kişiyi anlayıp dinlemeye çok büyük zaman ve emek vermeye çalışıyoruz. Kimi kişiler çok daha iddialı dişler istiyor, kimi kişiler çok daha doğal şeyler istiyor. Başta karşının onayını alarak çok iyi bir tasarıma karar vermek lazım. Sonrasında bu tasarımı ona gösteriyoruz. Nasıl gösteriyoruz? İki şekilde. Hem bir dijital tasarım gösteriyoruz. Bir tarayıcı ile dişlerini taradıktan sonra bilgisayar bize diyor ki bu burun, bu yüz yüksekliğine, bu dudağa göre böyle bir tasarım bu hasta için uygundur diyor. Hastamız bunu onaylarsa daha sonra bu tasarıma uygun plastik dişler üretiyoruz. Ve hastalarımıza bu plastik dişleri uyguluyoruz. O plastik dişler tasarımdakinin aynısı. Tasarımda çok beğenmiştim. Ama bir baktık ki plastik dişlerde hastamızın dudak desteği kendisine çok fazla geldi. Ya da dişleri çok uzun buldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Öncesinde plastik diş, tasarım, bu gibi birçok altyapıyı hazırlayıp sonrasında lamineye geçtiğimiz için gerçekten işi olması gerektiği gibi yaptığımızı düşünüyorum ve çok emek ve zaman verdiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde tedavinin sonunda mutsuz hiçbir hastamız olmuyor. Çünkü en baştan ne istedikleri anlaşılmış oluyor. Evet, peki bu laminenin altındaki dişler zaman içerisinde çürüyor mu? Lamine en koruyucu estetik yaklaşımdır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi estetik yaklaşımların kolaylaşmasında özellikle lamina tedavisi estetik diş hekimliğinde bir çığır atlatmıştır. Daha önce de insanlar estetik bir dişe sahip olmak istediklerinde dişlerini çok küçülttürmek durumundalardı. Ben şöyle açıklıyorum, bir portakal kabuğu düşünün. Portakalın bütün kabuğunu soyuyorsunuz, yumuşak dokunun üzerine kaplamaya geçiriyorsunuz. Bu şekilde yapılan estetik uygulamalar günümüzde biz de bazen hala uygulamak zorundayız. Alttaki dişin belirli bir süre sonra çürümesine neden olabilir. Doğru yapılmadığında ve sorun yaratır. Estetik açıdan da lamine kadar güzel olmayabilir. Ancak laminalarda harika bir şey oldu. Bu portakal kabuğu dediğimiz şey soyulmuyor. Yani diş minesini tamamen kaldırmıyoruz. Sadece diş minesinden bir miktar düzenleme yapıyoruz. Üzerine incecik laminalar geliyor. Yani dişi koruyan mine tabakası, portakal koruyan kabuk nasıl ifade ederseniz aynen diş yüzeyinde kaldığı için laminanın alttaki dişler doğru yapıldığında kesinlikle çürümez.
düşer mi peki zaman içerisinde? Doğru yapılan bir lamina kesinlikle düşmez. Eskir mi? Laminanın ömrü eski tip kron kaplamalara göre çok daha uzundur. Diş etine daha saygılıdır, diş minesine daha saygılıdır. Doğru yapıldığında yapıştırması en önemli olan bölümdür. Kesinlikle laminalar düşmez. Peki yapılacak diş estetiğini hastanın önceden görüp onaylaması mümkün oluyor mu? Gerçi az önce siz hani bilgisayardan bahsettiniz ama yani bunun tasarımına hasta mı karar veriyor daha çok yoksa siz mi yönlendiriyorsunuz onu? Ben biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi öncelikle bilgisayar teknolojisi, ardından plastik dişlerle deneme, hastayla birlikte bizim de bilgi ve tecrübemiz katılarak bir planlama yapıyoruz. Hastamız bunu onayladığında tasarıma geçiyoruz ve gerçek laminaları üretiyoruz. Peki diyor mu yani hani ben de mesela siz bakıyorsunuz çok beyaz onun için iyi değil ama inat ve ısrarla hayır ben bembeyaz istiyorum. İşte bu tam böyle porselen görünümünde istiyorum diye böyle tutturduğunda siz nasıl tepki veriyorsunuz? Öncelikle ben hiçbir hastamı bir şeye ikna etmeye çalışmıyorum. Kullanacak kişi kendisi. Ben doğru bildiğimi söylemekle mükellefim. Ancak kendileri bir noktada ısrar ederlerse durum değişiyor. Yalnız 15 yıllık meslek hayatımda hiç o hayal ettiğimiz kireç beyaz dişlerden yapmadım. Çünkü hastalar bizi seçerken biz de aslında bir miktar onları seçiyoruz. Ve birlikte benim ne yapabileceğim, onların ne yapabileceği sınırında bence anlaşıyoruz ve sonunda sorun yaşamıyoruz. Benim için sınır en doğal beyazlık, en sağlıklı görüntü. Bunu onlara ifade etmeye çalışıyorum. Ve renkleri de defalarca deneme şansı sunuyorum. Bunu şöyle bir parantez içinde açıklamak isterim. Diyelim ki siz en başta tasarımda bir diş rengine karar verdiniz. Ancak laminalarda gelecek renk çok daha camsı. İçerisinde nanolityum disilikat olan özel bir porselen kullanıyoruz. Bu sayede doğal dişin sahip olduğu ışık geçirgenliğine sahip bir materyal. Böyle bir materyal elinize geçtiğinizde o beyazlık size çok beyaz gelebilir. Çünkü ilk başta beğendiğinizden daha farklı. O zaman ne yapıyoruz? Biz farklı yapıştırma şekilleri deniyoruz. Yani değişik yapıştırıcılarımız var. Kimisi o ilk beğendiğiniz rengi daha doğal bir hale getirebilir. Kimisi daha da beyaz hale getirebilir. Yani son ana kadar karar vermek hastanın elinde. O en başta verdiğinden biraz dönmek isterse yapıştırma anından önce bunu değiştirebilir. Ne kadar güzel. Peki bu bonding tedavisi, lamine tedavisine alternatif mi üretildi? Bonding tedavisi dediğimiz şey estetik diş hekimliğinde kullanılan bir dolgu sistemidir. Normal dolgu malzemeleri biraz daha geliştirildi, daha canlı bir görüntü elde edebilir hale geldi. Çok kısa bir süre içerisinde ön dişlerde değişiklikler yapılabiliyor. Form değişiyor, boyut değişiyor ve daha koruyucu olduğu iddia ediliyor. Ancak bizler birinci tercih olarak estetik yaklaşımlarda bonding yerine porselen lamine yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü porselen laminalar asla renkleşmez. Çok uzun süre dayanımları vardır. Düzgün kullanımda kırılmazlar ve istediğiniz form değişikliği yapabilirsiniz. Ayrıca biraz önce bahsetmeye çalıştığım gibi doğal dişin sahip olduğu o güzel parlaklığı sadece lamine porselenle elde edebilirsiniz. Bonding tedavisi daha makul fiyatları olan bir tedavi. Bir saat içerisinde bitiyor. Hastalarda çok mutlu bir gülüşe çıktıklarını düşünüyorlar. Ancak ömrü maksimum 5 sene. 5 sene içerisinde ya da daha öncesinde renkleşme, kırılma ve asla laminada sağladığınız kadar özgür çapraşıklık düzenlemeleri, boy uzatmaları yapamazsınız. Çünkü materyal buna izin vermez. O nedenle ben eğer lamine yaptırmam, onun yerine bonding yaptırayım diyen bir kişi hiçbirini yaptırmayı daha çok tercih ediyorum. Bonding yaptığımız çok kısıtlı vakalar var ama asla alternatif değil. Lamine çok daha üstün özellikleri olan bir tedavidir. Anladım. Peki implanta geçecek olursak, implant kanser yapar mı diye çok soru alıyoruz biz. Ve vücuda bir zararı var mı diye. Böyle bir şey mümkün mü? Yaklaşık 15 yıldır bunu anlatmaya çalışıyoruz biz de. İmplant kesinlikle kanser yapmaz. Önce bunun altını çizeyim. Peki bu haber nereden çıkıyor? Evet, nereden çıktı? Sizin de bildiğiniz gibi sosyal medyada bir şeye farklı bir başlık yazdığınızda çok daha fazla tıklanıyor. Yani implant kanser yapıyormuş. Anında bu başlıklar ilgi çekiyor. O nedenle hiç olmayacak şeyler başlık haline getiriliyor. Ama ben yine de insanların içi rahatsız etsin diye şöyle bir açıklama yapmak isterim. Bizim kullandığımız şeyler titanyum vidalar. Bu titanyum vücuda uyumlu, biocompatible dediğimiz vidalar ortopedide çok uzun yıllardır kullanılıyor. Yani
Allah göstermesin kol bacak kırıklarında kullanılan kocaman kocaman titanyum vidalarla bizim kullandığımız materyal aynı şey. Onların nasıl kanser yapmaması, vücudun kabul etmesi gibi durumlar yoksa aynı şey diş için de geçerli. Yani diş implantları da vücutta gayet uyumlu materyallerdir. Peki çenenin kabul etmemesi gibi bir şey söz konusu olur mu? Siz biraz bahsettiniz ama hani asla olmaz diye. Yani ne bileyim, bir alerjik reaksiyon ya da başka bir tepki ya da zaman içerisinde kemik erimesi, yani orada kemik erimesi vesaire yapabilir mi? Doğru adımlar atıldığında implantın başarı oranı binde yani 1000 kişiden sadece 2 kişi anlamsız şekilde implant kaybedebiliyor. Anlamsız şekilde diye altını çizmek istiyorum. Çünkü neden kaybettiği hala meçhul. Ama bu çok yüksek bir oran. Peki doğru koşullar derken neyi kastediyorum? İmplant yapmadan önce öncelikle bir 2 boyutlu görüntü alınıyor. Bu görüntüye bakarak da implant yapılmaya çalışıyor. Biz buna panoramik film diyoruz. Ancak günümüz teknolojisinde artık tomografi cerrahisi denen bir şey var. Tomografi alınması gerekir. Yani 3 boyutlu görüntü. 2 boyutlu görüntü siz kemik yüksekliğinin iyi olduğunu düşünürsünüz. Ancak 3 boyutlu görüntüye baktığınızda kemiğin içine boşluklar vardır. İmplantı tutmaz. Yani ne olur? Biz implantları yaparız. Gayet de steril koşullarda yaparız. Ama kemik desteği iç bölgeden doğru sağlanmadığı için 1 ila 5 sene içerisinde siz o implantları kaybedersiniz. Sonra denir ki vücut kabul etmedi. Vücudunuz alerji yaptı. Ben bunun doğru olmadığını söylemek istiyorum. Gerekirse çift cerrahi, gerekirse kemik tozu, tomografinin doğru değerlendirilmesi, kemikten gerçekten emin olunduğu, doğru ölçümün yapıldığı bir cerrahi sisteminde cerrahi başarı çok çok yüksektir. Vücudun kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Anladım. Peki implant yapıldıktan sonra düşebilir mi? Yine, Çok zor olsa gerek yani, çünkü orayı vidalıyorlar, yani bir implant nasıl düşebilir? ama işte mesela şöyle hayal edin, bir kek buton. Ona dıştan baktığınızda kek butonu gayet sağlam bir şekilde her yeri dolu. İşte bu 2 boyutlu görüntü. Panoramik filme bakarsanız kemik varmış gibi görürsünüz. Ama biraz önce bahsettiğim tomografi dediğiniz şey kemiğin içerisindeki hava boşlukları, yani kekin içerisinde boşluklar düşünün. Öyle boşluklar var mı yok mu onu gösterir. Siz o yapıyı doğru şekilde analiz ettiyseniz, kemik nerede yoğun ölçtüyseniz, eksikleri gerekirse kemik dosyalarıyla kapatırsanız implant düşmez. Bunları yapmazsanız, işte boşluğa kemiği koyarsanız implantı, belirli bir süre sonra implant sallanmaya ve çok kolay bir şekilde düşer. Yani hiç kemik tutmadığı için çok fazla düşen implantla karşılaşıyoruz maalesef. Hiçbir ağrısızlığı da yapmıyor. Sallanıyor. Kemik desteği yok, doku desteği yok. 0 ila 5 sene içerisinde değer geliyor implant elinize ve bu çok hasta için büyük bir problem, çünkü oradaki kemik dokusunu da kaybediyor. Zaman, para, aynı zamanda sağlık kaybediyor. Çok kötü. Peki implant tedavisi ağrılı bir işlem midir? Mesela beni korkutan bir işlem. Baktığında yani oraya bir vida konması vesaire, yani bu ağrılı bir işlem mi? Ben böyle konulara cevap verirken hep başka alanlardan da örnek vermeyi çok seviyorum. Mesela herkesin bir doğum anısı vardır. Ama kimisi çok çok zor olduğunu anlatır, kimisi çok daha kolay olduğunu anlatır. Ama bu doğum bebeğin pozisyonuyla, annenin vücuduyla çok alakalıdır. Şimdi implant cerrahisi de böyle bir şey. Biz eğer sağlıklı bir kemiğe doğru analiz yaptık, tek bir implant koyduk. Ben diyorum ki klinikten çıkın, yandaki restoranda gidin yemeğinizi yiyin. 15 dakika sürecek, hiçbir ağrınız olmayacak. Ama yine benim kliniğimde, yine aynı ekiple yapılan tedavide kişiye biz aynı gün 10 tane implant planladıysak, böyle vakalar yapıyoruz. Of. Böyle durumlarda bir kere hastaya daha farklı sedasyon gibi şeyler önerebiliyoruz. Sonrasında çok uzun süreli ağrı kesiciler öneriyoruz. Kesinlikle 2 gün istirahat etmesini, işini buna göre ayarlamasını, beslenme düzenini buna göre oluşturmasını söylüyoruz. Yani implant cerrahisi bir derya deniz. Yapılan vakaya, kişiye, kişinin sağlık problemlerine göre her şekilde implant yapılabilir. Ancak hastanın yaşayacaklar konusunda iyi ve doğru bilgilendirilmesi gerekir. Tabii. Tekrar altını çizmek isterim. Ağrıyı her şekilde kontrol ederiz. Çok güzel ağrı kesiciler var. Bu konuda hasta bilinçlendirilmeli. Gerekirse enjeksiyonla, yani iğneyle ağrı kesiciler yapılmalı. Ağrısız, sızısız, ancak söylediğim gibi 10 implant olduğunda hastanın istirahat etmesi gereken bir düzende implant planlamaları yapılıyor. Tabii ki. Peki dişler çekilip implant yapıldıktan sonra hemen üzerine protez diş koyabiliyor musunuz? Eğer gene bahsedeyim bir örnekle,
Kişinin kemik desteği iyi ise memnuniyetle yapabiliyoruz. Yani şöyle anlatayım. Siz dişinizi çektirdiniz ve çok fazla vakit geçmeden 0 ila 3 ay içerisinde hekime başvurdunuz. Herhangi bir sistemik hastalığınız yok. Öncesinde bilgisayarla dijital olarak taranıyor kemik yapınız. Size uygun fotoğraflar çekiliyor. Size uygun bir geçici protez hazırlanıyor. Siz cerrahi operasyona dişli bir şekilde girip tekrar o aynı seansta dişleriniz çekilip sabit dişleriniz konup ameliyattan yine dişli bir şekilde ayrılabiliyorsunuz. Yani sistem uygunsa teknolojimiz buna müsaade ediyor artık. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, Kanal Avrupa ekranlarında Nispetiye'den kurucu ortağı, diş hekimi ve protez uzmanı Ece Tatar Sidal bizlerle beraberdi. Sağlık Türkiye'de devam edecek.